Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bolca burgulu güzel bir örnek yapacağız. Hem ajurun hem de burgunun olduğu bir model. Bu örnekten ister bir kazak, ister bir süeter ya da dilerseniz bir çeyizlik yelek olarak da çalışmasını yapabilirsiniz. O yüzden elinizde hangi kalınlıkta bir yün varsa hepsiyle çalışılabilir ama özellikle çeyizlik yeleklerde tabii ki angora yünde çok daha zarif bir görüntüsü oluyor. Örneğimin ilmek sayısına gelecek olursak görüntüyü gösterip daha net bir şekilde anlamanızı istedim. O yüzden sizlerle birlikte bakın şuradan buraya kadar bir tane desenimize için toplam 22 tane ilmek atıyoruz. 22 attıktan sonra sonuna artı 3 tane ilmek ekliyoruz. Ve en son kenar ilmeklerimizi ekleyerek bu şekilde sayımızı oluşturuyoruz. Ben de sizler için en az 2 desen çalışması yapacağım. Daha net anlayabilmeniz adına. Toplam 49 tane ilmek var şişimde ve örneğimizi ön yüzden kurmaya başlıyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 tane ters ilmek örüyorum. Burada normalde artı 3 dediğimiz ilmeğin bir tanesini buraya ekliyoruz arkadaşlar. Normalde bir tersle başlaması gerekiyor. Bir tane ilmek artırıyorum. 2 ilmeğimin yönlerini çevirip arkadan alıp sola doğru düz örgü şeklinde kesiyorum. Tekrar 2 adet ters ilmek ördükten sonra burgumuz için oluşan 6 tane düz ilmek örüyorum. 2, 3, 4, 5 ve 6. Burgumuzun 2 kanadı var. Bakın burası 6. Araya bir tane ters örüyoruz ve diğer kanadı içinde yine 6 tane düz ilmek örüyoruz. Yani bir burgumuzun ilmek sayısı toplam 13 tane ilmekten oluşuyor. Devam ediyoruz. Yine araya 2 tane ters ilmek örüp bu defa sol kesimle başladığımız ara burgu örneğimize buradakine sağ kesimle devam edeceğiz. Yani birincisini sol yapıyorsak diğerini mutlaka sağ yapıyoruz. Tek desen içinde arkadaşlar. O yüzden bunu sol kestim. Bunu da sağ keseceğim. Yani 2 ilmeğimi alttan batarak bu şekilde kesiyorum. Ve arkasına ilmeğimi artırıp burada durduğumuzda bir tane örneğimizi tamamlamış oluyoruz. Yani kenar ilmeğinden sonra şuradaki bir deseni çıkartırsak bir ilmeği toplam 22 ilmeğin açılımını bu şekilde tekrar ikinci örneğe aynı şekilde çalışıyoruz. Evet, başlayalım bakın. Bir tane ters. Dolayarak bir ilmek arttırıyorum. Ve 2 ilmeğimin yönlerini çevirip sola doğru kesiyorum düz örgü şeklinde. Araya 2 tane ters örüyorum. İlk burgumuzun kanadı için 6 tane düz örüyorum. Arada bir tersim var. Hemen ikincisine başlıyorum. Yine 6 ilmek düz öreceğim. 3, 4, 5 ve 6. Devamında yine 2 ilmeğimi ters örüyorum. Dediğimiz gibi ilk deseni solla başlıyorsak bu burgulu örneğimizde ikincisini sağ kesim yapacağız demektir. Şöyle alttan battım, sağ tarafa doğru kestim, arkasına ilmek artırıp artı 3 dediğimiz noktada bir tane ilmeği buraya ekleyip 2 ters yapmıştık başlangıcı. Bitirirken de yine örneği 2 tane ters ile bitiriyoruz. Buradaki ilmeklerimiz hiç değişmeyecek arkadaşlar. 2 tersle başlayacağız, 2 tersle bitireceğiz. İkinci sıra örneğin tersi. Burada bir işlem yapmayacağız şimdilik. Bütün ilmekleri nasıl görüyorsam o şekilde çalışıyorum. 2 düz, 2 ters ve 2 düz ara örneğim için. Burgu modelime geldiğimde 6 tane ters ilmek örüyorum ilk etapta. Arada bir tane düz giden ilmeğim var ve tekrar 6 ilmek ters. Dediğim gibi benden kolay bir örnek nedense kimse istemiyor. Genelde aşamalı ve uğraştırıcı örnekler. Ben de bunları seviyorum esasında. Modelimiz uzun.
O yüzden tersine gelen ilmekleri bu şekilde çalışıp devam edelim. Yine ön yüze örneğin 3. sırasına gelelim. Artık bakın düzler düz, tersler ters olarak net olarak gözüküyor. Yine kenar ilmeğimizden sonra 2 tane tersimizi örüp bu sıra sağ kesim yapacağız. Yani 2 ilmeği birlikte alttan batıp kesiyoruz ve arkasına ilmek artırıyoruz. 2 ilmeğimi yine ters ördükten sonra artık bu sırada ilk burgumuzu yapacağız. Öncelikle ilk 6 ilmeği kendi içinde vuracağız. O yüzden şöyle elimle ayırayım 6 ilmeği. Bakın sondaki 3 tanesini şöyle ön taraftan sağ şişime koydum. İlk 3 tanesini de arka taraftan yine sol şişime geçirip çıkarttıktan sonra devamında hepsini buraya sol şişe yerleştiriyorum. Vurduktan sonra tamamını düz örgü olarak öreceğim. 2, 3, 4, 5 ve 6. İlk bölümü yaptık. Araya bir tane ters ördükten sonra şimdi ikinci bölüme geldik. Burada da ne yapacağız? Bakın bu görünen ilk 3 ilmeği atlayıp sondaki 3 ilmeği şu şekilde arka taraftan sağ şişime aldım. Yavaşça çıkartıyorum. Bu çıkarttığım ilmekleri ön taraftan sol şişime, diğerlerini de arka taraftan sağ şişe almışken hepsini tekrar sol şişe yerleştirip devamında altısını da düz olarak örüyorum. 3, 4, 5 ve 6. Devamında 2 tane ters ilmek örüp şöyle bir burgumu gösterelim. Buradaki ajur bölümüne geldik. Şimdi şöyle bakıyoruz. Önce sağ kesim yaptığımız için şimdi burada sol yapacağız. Yani önce artırıp sonra ilmeklerin yönlerini çevirip kestik. Araya bir ters ördükten sonra ikinci desene başlıyorum. Yine 2 ilmeği birlikte sağ tarafa doğru kestim. Dolayarak ilmek artırdım. 2 ilmek ters ördüm. Yine burgumuza geldik. Arkadaki 3 adet ilmeği ön taraftan sağ şişime alıyorum. Yavaşça diğer ilmekleri de çıkartıyorum ve öndekileri arka taraftan sol şişime takıyorum. Bunları da tekrar sol şişime yerleştirip altısını da örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Araya bir ters ördükten sonra ki benim yaptığım teknik daha kolay. Bu şekilde bu bölümü de yapabilirsiniz. Bakın sağ şişimdeyken ilk 3 tanesini örmeden aldım. İpim arkada zaten. Şişte kalan, sol şişte kalan 3 tanesini örüyorum. Şimdi örmeden aldığım bu üçlü grup var ya, onları ön taraftan tekrar sol şişime takıyorum. Ördüklerimi de arka taraftan sağ şişime takıp yine bu örmediğim 3 ilmeği de örerek bu şekilde vuruyorum. Devamında 2 ilmek ters dolayıp artırdım. 2 ilmeğimin yönlerini çevirip sola doğru kestim ve yine 2 adet ters örüp sıramı bu şekilde ön yüzden tamamladım. 4. sıra tersi dediğim gibi düzleri düz, tersleri ters. Nasıl görüyorsak o şekilde çalışıp ön yüze gelelim 5. sıramıza. Bu sıramızda bir işlem yapmadan yine ön yüzden de gördüğümüz gibi uygulayacağız. 2 ilmek ters. Önce dolayıp artırıyorum. Sonra 2 ilmeğin yönlerini çevirip sola doğru kesiyorum. Tekrar 2 ilmek ters. Örneğe geldim. 6 ilmek düz örüyorum. Arada bir ters ve tekrar 6 ilmek düz. Yani bir işlem yapmıyoruz açıkçası. Ön yüzde de 5. sıramızda ilmekleri gördüğüm gibi çalışıyorum. Yine 2 ilmek ters. 2 düz ilmeği alttan batıp sağ tarafa doğru kesiyorum.
dolayıp bir ilmek artırıyorum. Araya bir ters örüp yine dolayarak 2 ilmeğin yönlerini çevirip sola doğru keserek ikinci bölüme de bu şekilde başlıyorum. 5. ve tersindeki 6. sıramızı tamamlayıp ön yüze 7. sıraya geliyorum. Bir işlem yapmadığımız için orayı hızlıca geçtim. Yine 7. sıramızda 2 ters ilmekle örneğe başlayıp bakıyorum 2 ilmeği alttan batıp sağ tarafa doğru kesmem gerekip arkasını artırıyorum. 2 ilmek ters. Örneğe geldiğimde yine bir işlem yapmayacağız ve ilmekleri gördüğüm gibi 6 ilmek düz, arada bir ters, yine 6 ilmek düz örerek devam ediyorum. 2 ters, ilmek artırdım. 2 ilmeğin yönlerini çevirip sola doğru kestim. Araya bir ters ördüm ve 2 ilmeği alttan batıp sağ tarafa doğru kesiyorum. Dolayarak arttırdım. Yine 7. sırayı ön yüzden, arkadan da 8. sırayı tamamlayıp ön yüze gelelim arkadaşlar. Toplam burgudan sonra 4 sıra boyu ilmekleri gördüğümüz gibi uygulayıp geldik. Ön yüzdeki bu bizim 9. sıramız olacak ve tıpkı 3. sırada yaptığımız gibi bu sıramızda 2. burgumuzu çalışacağız. Kenar ilmeğimizden sonra 2 ilmek ters örüyorum. Bakıyorum sol kesim yapmam gerekiyor. Önce arttırdım, sonra yönlerini çevirdiğim ilmeklerimi kestim ve 2 tane ters ördüm. Nasıl yapmıştık arkadaşlar? Burgudaki güzel yanı da hep aynı teknikte burulması. Bakın sondaki üçlü grubu ön taraftan, ilk üçtekileri de arka taraftan sol şişime koydum. Bunu da vurduktan sonra tekrar sol şişime yerleştirip altısını da düz olarak örüyorum. 2, 3, 4, 5 ve 6. İlk bölümü yaptık. Araya bir tane ters ördük. İkinci bölüme geldik. İlk 3 tanesini örmeden sağ şişime aldım ipim arkada. Kalan üçünü düz olarak ördüm. Örmediğim üçlü grubu ön taraftan, ördüklerimi de arka taraftan sağ şişime aldım. Sol şişe aldığım bu üçünü de düz olarak çalışıp yine 2 adet tersimi de örüyorum. Evet, bakın ikincisini de çalıştık. Devam ediyoruz. Ajurlu bölüme geldik. Önce 2 ilmeği birlikte sağ tarafa doğru kesip ilmek artırıyorum. Araya bir ters örüp ikinci desene başlıyorum. Önce artırdım. Sonra 2 ilmeği birlikte kestim. Arkadan alıp 2 ilmek ters ördüm. İlk 6 gruptaki 3 ilmeği, sondaki 3 ilmeği ön taraftan, ilk 3 ilmeği de arka taraftan sol şişime alıp vurduktan sonra yine sağ şiştekileri de sol şişe yerleştirip örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Araya bir tane ters ilmek örüyorum. İkinci gruba geldim. İlk 3 tanesini şöyle örmeden sağ şişime alıp sol şişte kalan 3 tanesini örüyorum. Örmediklerimi de ön taraftan sol şişime alıp diğerlerini de arka taraftan böyle yerleştiriyorum. Vurduktan sonra bu üçünü de düz olarak çalışıyorum. Devamında yine 2 ilmek ters ördüm. 2 ilmeği birlikte alttan batarak sağ tarafa doğru kesip arkasına ilmek artırdım ve 2 ilmeğimi ters örüp sıramı tamamladım. Tersindeki 10. sıram olacak ve ilmekleri gördüğüm gibi uygulayıp 11. sıramıza geliyoruz. Burgudan sonra bir sıra, yani bu 11. sıramızda yine ilmekleri gördüğümüz gibi uygulayalım. 2 ters ilmekten sonra sağ kesim yapıp ilmek artırıyorum. Yine 2 ters örüp burgumdaki 6 ilmeğimi düz olarak çalışıyorum.
Bir ters ve tekrar 6 ilmek düz. İki ilmek ters. Önce artırıp 2 ilmeği birlikte sola doğru kestim, yönlerini çevirip araya bir ters ördüm ve 2 ilmeği birlikte sağ tarafa doğru kesip arkasına ilmek artırıyorum. Bu şekilde 11. sırayı ön yüzden tamamlayıp tersine döndüğümüzde örneğimizin 12. sırasında ilk bölümü burada bitiriyoruz arkadaşlar. Şimdi bu 12. sıra tersinde birinci bölümü bitirirken ön taraftaki örneği arkadan da döşeyebiliyoruz. Bunu dilerseniz yapmayabilirsiniz. Ön taraftan da kurabilirsiniz ama yapmak isteyen arkadaşlarım için fikir olsun diye vereceğim. Buradaki 2 tane düzümüz standart ilerliyor. 2 düzden sonra buraya yarım burgumuzu kuracağım. O yüzden 6 tane ters ilmek öreceğim. Bakın 2. Bunları da terse çeviriyorum. Bakın 2 düzü. 3 4 5 ve 6. Buraya yarım burgu olacak şekilde 2 düzden sonra 6 tane ters ördüm. Devam ediyorum. Şimdi burası ajurlu bölümümüz olacak. Buradaki ilmek standart ilerleyecek. Onun önünde 4 tane ters ilmek görüyorsunuz. Bunun 2 tanesini düze çeviriyorum. Yine 2 tanesini ters örüyorum. Tek güzel yanı bu modelde şuradaki tek giden ilmeklerin hiç yönleri değişmeyecek. Hep aynı kalacak. Burada bir tane düz ördüm. Şimdi aynısını buraya tekrarlıyorum. Yine 2 ters ve hemen yanına 2 düz örüyorum. Burası ajurlu bölümümüz arkadaşlar. Şimdi buraya geldik. Buraya artık tam burgumuzu kuracağız. Yani ne yapmamız gerekiyor? Önce 6 tane ters öreceğiz. Bakın şuradaki düz ilmeğimize kadar 6 ilmeğiniz olması lazım. 1 2 bunları da terse çeviriyorum. 3 4 5 ve 6. Buraya kadar aslında bir desen bu şekilde sayılıyor. Ama biz yine devam edelim. Burası tam burgu olacağı için araya bir düz örüyoruz ve tekrar 6 tane ters örüyoruz. 2 3 4 5 6. Şimdi geldik ajurlu bölüme. Bunun için önce 2 tane düz, sonra 2 tane ters örüyoruz. Bakın yine buradaki düz ilmek bir tane, bu hep bu şekilde ilerleyecek. Yine 2 tane ters ve 2 tane düz ajur bölümü için yapıyoruz. Buraya da yarım desenimiz, burgu desenimiz için 6 tane ters ilmek çalışıyorum. Ve baştaki, sondaki 2'şer tane düzümüz hiç değişmiyor arkadaşlar. Burası 2 düz olarak örüp yine 12. sıra tersinden ikinci bölümü bu şekilde kurarak da ilerleyebilirsiniz. Ben bunu yapamam diyorsanız sorun değil. Ön yüzdeki 13. sırada yine kurulumuzu yapmış olacaksınız ki şu an daha kolay oldu. Kenar ilmeğimizden sonra 2 tane tersimi örüyorum ve yarım burgum için 6 tane düz ilmek örüyorum. 2 ters ve 6 ilmek düz. 2 ilmek ters örüp buraya ilk ajurlu bölümü yapacağız. Bakın şu şekilde gözüküyor. 2 düz ilmeğimi alttan batıyorum ve sağ tarafa doğru kesiyorum. Dolayarak ilmeğimi arttırdım. Araya bir tane ters örüyorum. Tekrar dolayarak ilmek artırıyorum. Bu defa 2 düz ilmeğin yönlerini çevirip sola doğru kesiyorum. Yine 2 ilmeği ters ördükten sonra buraya tam burgumuzu yapıyoruz. Yani ajurların üzerine burgu, burgunun tam üstüne ajurlar denk geliyor. 3, 4, 5 ve 6 düz. Arada bir tersim
Ve tekrar 6 düz ilmek örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Yine 2 ilmek ters. 2 ilmeği, 2 düz ilmeği birlikte sağ tarafı doğru kesiyorum ve ilmeğimi artırıyorum. Araya bir ters örüyorum. Tekrar dolayarak ilmeğimi artırıp 2 ilmeğin yönlerini çevirip sola doğru kesiyorum. 2 ilmeği ters ördükten sonra buraya da son yarım burgumuz için 6 tane düz ilmek çalışıyorum. Ve 6 düzden sonra da 2 tane ters ilmekle ikinci bölümü 13. sıramızda kurarak bu şekilde tamamlıyoruz. Evet, ikinci bölümden sonra tersimizde yine ilmekleri gördüğümüz gibi uygulayacağız. Yani düzleri düz, tersleri ters, nasıl görüyorsak o şekilde çalışıp ön yüze gelelim. Yine 15. sıramıza. Kenar ilmeğimizden sonra 2 tane ters ilmeğimizi örüp yine 3. sırada olduğu gibi ilk burgumuzu yapıyoruz. Burası yarım burgu olduğu için önce 3 adet ilmeğimi örmeden sağ şişime alıyorum ve sıradaki 3 tanesini düz olarak örüyorum. Örmediğim 3 tane ilmeği ön taraftan sol şişime alacağım ve sağ şişteki bütün ilmekleri çıkartıp bu ördüklerimi de arka taraftan sağ şişime alıp yine örmediğim 3 ilmeği örüyorum. Yarım burgumuzu tamamladıktan sonra araya 2 tane ters ilmek örüp ajurlu bölüme geliyorum. Bakıyorum sağ kesim yapmışım, o yüzden bu sırada sol yapacağım. Önce artırıp ikisini birlikte kestim. Araya bir ters ördükten sonra bu defa 2 ilmeği birlikte sağ tarafa doğru kesiyorum. Alttan batarak hemen arkasına ilmek artırıyorum. 2 ilmek ters ördüm. Buraya geldiğimizde tam burgumuz olacak. Yine ilk 6 bölümü vuracağız. Bakın şöyle sondaki üçlü grubu ön taraftan, öndeki üçlü grubu da arka taraftan sol şişime alıyorum. Yerlerini değiştirip üçünü de sol şişe takıyorum. Devamında 6 ilmeğimi vurduktan sonra düz olarak çalışıyoruz. Arada bir tersim var. Şimdi yine aynısını tekrarlayacağız. Buradaki grup için önce 3 ilmeği örmeden sağ şişime alıyorum. Devamında kalan 3 ilmeği örüyorum düz olarak. Örmediğim ilk üçlü grubu ön taraftan sol şişime alıyorum. Bunları da yavaşça çıkarıp arka taraftan sağ şişime yerleştiriyorum. Ve örmediğim bu üçünü de şimdi örerek burgumuzu tamamlıyoruz. Arada 2 tane ters ilmeğimden sonra ajurlu bölüme geldim. Önce ilmeğimi artırdım. Sonra yönlerini çeviriyorum. Buradaki tek ilmeği de çevirebilirsiniz. Benimki alışkanlık. Araya bir ters örüp bu defa 2 ilmeği birlikte sağ tarafa batarak arkasına ilmek artırıyorum. 2 ilmeğimi ters örüp buradaki de yarım burgumu yapacağım. Yine 6 ilmeğim var. Son 3 tane düzü ön taraftan, ilk 3 tane düzü de arka taraftan sol şişme bu şekilde alıp yerleştiriyorum. Ve altısını da düz olarak çalışıp ikinci bölümdeki ilk burgumuzu bu şekilde tamamlamış oluyoruz. Aslında farkındaysanız hep aynı teknik ama yine birlikte çalışıyoruz. Tersinde ilmekleri yine gördüğüm gibi uygulayacağım ve ilk burgudan sonra ikinci burguya kadar biliyorsunuz ki 4 sıra boş olarak örmüştük ilmekleri, gördüğüm gibi yani. O yüzden bu bizim 17. sıramızda nasıl görüyorsak o şekilde ilmekleri çalışalım. 2 ilmek ters. 6 ilmek düz.
Yine 2 ilmek ters ve önce 2 ilmeği birlikte sağ tarafa doğru kesip arkasına ilmek artırıyorum. Araya bir ters örüp bu defa doluyorum önce, sonra 2 ilmeğin yönlerini çevirip sola doğru kesiyorum. Arada 2 tane ters ilmeğim var. Devamında yine 6 ilmek düz. Bir tane ters, yine 6 ilmek düz. Yani bu sırada yine ön ve arka yüzden ilmekleri gördüğüm gibi örelim arkadaşlar, daha fazla uzatmadan. Yine geldik örneğin 19. sırasına, ön yüze. Aynı bir alt sırada yaptığım gibi ilmekleri hızlıca gördüğüm gibi çalışacağım. Kenar ilmeğimden sonra 2 ters ve 6 tane düzümü örüyorum. Ajur bölümüne geldiğimizde önce 2 tersimi örüp sonra bakıyorum. Bu sıra sol kesimine başlayacağım. Önce artırdım, sonra birlikte sola doğru kestim. Araya bir ters ördüm. Bu defa sağ kesim yapıyorum alttan batarak ve arkasına bir ilmek artırıyorum. Yine 2 tane ters örüp tam burgumuzda 6 ilmek düz, arada bir ters ve yine 6 tane düz örüp bu sırayı da ilmekleri gördüğüm gibi çalışacağım. Arkasında ördükten sonra ön yüzdeki örneğin 21. sırasına geldik. Bu sırada yine ikinci burgumuzu çalışacağız. Kenar ilmeğimizden sonra 2 tane ters ilmek ördüm. 6 tane ilmekli yarım burgum var. İlk 3 ilmeğimi örmeden sağ şişimi alıp kalan 3 tanesini örüyorum. Örmediğim ilmekleri ön taraftan sol şişime alacağım. Diğerlerini de şişten çıkarıp yine arka taraftan sağ şişime koydum. Ve buradaki üçlü grubu da örerek ikinci burgumuzu yaptık. 2 ters ördüm. Ajur bölümüne bakıyorum. 2 ilmeği alttan batıp sağ tarafa doğru kestim. Arkasına ilmek arttırdım. Bir tane ters örüp tekrar önce artırıp sonra 2 ilmeğin yönlerini çevirip sola doğru kestim. 2 ilmek ters örüyorum ve buraya tam burgumuzu yapacağız. Yine arkadaki 3 tane ilmeği ön taraftan sağ şişime, bunları da arka taraftan sol şişime yerleştirdim. Burgumu yaptım ve altısını da düz olarak çalışıyorum. 2 3 4 5 ve 6. Arada bir tersim var ve yine ikinci gruba geldim. Örmeden aldım ilk üçünü, son üçü düz olarak çalıştım. Örmediğim bu üçünü ön taraftan sol şişime alıyorum. Ördüklerim de arka taraftan sağ şişimde ve onları da onun yanına örerek alıyorum ve tam burgumu bu şekilde tamamlamış oluyorum. Yine 2 tersten sonra önce 2 ilmeği sağ tarafa doğru kesip arkasına arttırdım. Araya bir ters örüp artırıyorum ve 2 ilmeğin yönlerini çevirip sola doğru kesiyorum. 2 ilmeğimi ters ördüm. Yine yarım burguma geldim. Arkadaki 3 ilmeği ön taraftan sağ şişime, bunları da arka taraftan sol şişime yerleştirip burgumuzu yapıyoruz. Ve son burgumuz için yine 6 tane ilmeğimi düz olarak çalışıyorum. 2 ters ve kenar ilmeğim. Böylelikle sıramızı tamamlıyoruz. Yine tersinde ilmekleri gördüğüm gibi düzleri düz, tersleri ters olarak çalışıp ön yüze örneğimizin 23. sırasına geliyorum. Burada ilmekleri gördüğüm gibi çalışacağım. Kenar ilmeğimizden sonra 2 ters ve yarım burgumdaki 6 tane düzümü örüyorum. Devamında yine 2 ters. Önce ilmek artırıp 2 ilmeğin yönlerini çevirip sola kestim. Bir ters ördüm
ve 2 ilmeği alttan batıp sağ tarafa doğru kesip arkasına ilmek artırdım. 2 ters ve burgumuzdaki 6 tane düzümü örüyorum. Arada bir tersim var ve tekrar 6 ilmek düz. 23. sıramızda bizim boş sıramız diyeceğim arkadaşlar. Çünkü ilmekleri gördüğüm gibi çalıştıktan sonra tersindeki 24. sırama geleceğim. Bakın ön yüzdeki 23. sıram benim son sıramdı örneğimin. Ve tersine döndüğümüzde yine 12. sırada yaptığım gibi ön yüzdeki kurulumu tersten veriyoruz. Aslında bu bizim ikinci sırada tekrar şeklinde ilerliyor. Yine birlikte çalışmak istedim sizlerle. Kenar ilmeğimden sonra 2 tane düz, 2 tane ters ara ajur bölümüm için ve tekrar 2 tane düz örüyorum. Burası 6 ilmekli ajurlu bölümüm. Geliyoruz örneğe. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane ters örüyorum tam burgumun bir kanadı için. Bakın buradaki düz ilmekler hiç şaşmıyor. Alttan beri aynı şekilde gelecek. Bir tane araya düz örüp tekrar 6 tane ters örüyorum. 2, bakın bunları terse çeviriyorum. 4, 5 ve 6. Şimdi tekrar ajurlu bölüme geldik. Bunun için 2 tane düz ile başlıyorum. Sonra 2 tane ters örüyorum ve arada giden bir düzüm, tekrar 2 ters ve 2 tane düz örerek buradaki ajurlu bölümü de bitiriyorum. Şimdi geldik ikinci büyük burgumuza. Bunun için önce 6 tane ters örüyoruz. 2, 3, 4, 5 ve 6. Bir tane düzümü ördükten sonra ikinci kanadığım için yine 6 ters örüyorum. 2, 3, 4, 5 ve 6. Bu defa son kez ara desenim içinde önce 2 düz, sonra 2 ters ve yine değişmeyen 2 düzümü örüp bu şekilde tersindeki 24. ve son sıramı tamamlamış oluyorum. Buradan itibaren yine ters kısmında eğer ki ben burayı çok anlamadım, ön yüzden modeli kuracağım diyorsanız yine dilerseniz birinci sırayı sizlerle birlikte şöyle tek desende bir tekrar edelim arkadaşlar. Kenar ilmeğimi örmeden alıp 2 tane ters ilmek örmüştüm ve ilk ajurlu bölümümü sol kesimle başlatmıştım. Önce ilmek arttırdım, sonra 2 ilmeğin yönlerini çevirip sola doğru kestim. Yine araya 2 tane ters ilmek ördükten sonra bu bölüme burgumuz için 6 tane düz ilmek örerek başlamıştık. 6 ilmeği düz ördüm. Araya bir tane ters ilmek örüyoruz. Yine ikinci kanadı için 6 tane düz ilmek örüyoruz. 3, 4, 5 ve 6. 2 ters ilmekten sonra da deseni bitirirken yine ajurlu bölümle bitiriyorum. Bu defa sağ kesimle tamamlayıp arkasına bir artırma yaptım. Bir ters ve ilmek artırıp sol kesimle ikinci örneğe de bu şekilde başlamış oluyorsunuz. Zor mu? Bence çok zor değil. Biraz kafa karıştırıcı gibi görünüyor ama eğer her söylediğim sırayı dikkatlice takip ederek şöyle 2 desen olarak yine farklı bir yünle ya da çalışacağınız yünle çalışırsanız arkadaşlar daha net anlayıp ona göre büyük bir yeleğe başlarsınız. Ben angora yünü yine 3 numarayla ördüm. Çünkü kendini toplayan bir model. O yüzden angora ipi çalışacak arkadaşlar mutlaka 3 ve 3,5 numara şiş kullansınlar. Tersinde ilmekleri genelde gördüğümüz gibi çalışıp sadece 2 sırada işlem uyguluyoruz. Onları da sizlerle paylaştım. Umarım beğenir ve uygularsınız diyorum. Bir sonraki örnek videomda tekrar görüşmek üzere.
Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Kanalımıza abone olmayı, ki bu zaten ücretsiz. Sadece butona basıp takip etmeye başlıyorsunuz ve her attığım videoda sizlere bir bildirim geliyor. Başka bir özelliği yok. O yüzden takip etmeyi, yorum yapmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayın arkadaşlar. Hoşça kalın.